Selam arkadaşlar, ben geldim. Evet, bugün size Charm videoma gelen sorular üzerine bir bilgilendirme videosu çekeceğim. DM'den de aldığım soruları derledim. Hepsini bir araya getirip size bunları bilgilendirme videosu çektim. Şimdi, öncelikle neden Mısır Charm'ı seçtiğimi söyleyeyim. Yurt dışı gezisi olarak. Bir kere vize kalktığından beri oraya gitmek hayalimdi. Yani başka bir kullanıcılardan falan gördüğüm, gezilerinden izlediğimde keyif aldığım bir yurt dışı seyahatiydi. O yüzden bunu bayağıdır, uzun süredir istiyordum Şarm'a gitmeyi. Eğlenceli buluyordum izlediğim videolardan. Bu yüzden ben de yapmalıydım. Öncelikle uçak biletimi bir ay öncesinden aldım. Size tavsiyem bir ay, iki ay öncesinden bunun planını yapın. Çünkü sürekli oynuyor bu ya. Sabitleştiriyorum. Şöyle. Sabitsin. Evet. Çünkü uçak bileti son bir haftaya kaldığınızda ya da son bir güne kalmazsınız zaten de hani son zamanlara kaldığınız zaman biliyorsunuz ki uçak biletleri çok maliyetli olabiliyor. O yüzden ben bir ay öncesinden uçak bileti aldım. Gidiş dönüş 15 kilogramlık bagaj ile beraber sadece 10.000 TL'ye kişi başı halletmiş bulundum. İstanbul kalkışlıydı. Önceden İzmir'de vardı ama bu sene yoktu. O yüzden İstanbul'dan direkt uçuş Şarm'a vardı ve 10.000 liraya maliyeti vardı. Hemen Booking'e girdim ve kalacağım otele baktım. Orada kalacağım oteli seçerken her şey dahil olmasına özen gösterdim. Ve zincir otel olmasına da çok önem gösterdim. İneceğim saatleri, yani uçak saatlerini de çok seçtim, böyle dikkatli seçtim. Neden? Çünkü eğer gece inseydim otele biliyorsunuz ki gündüz saat 2 civarlarında girebiliyorsunuz. O yüzden öncelikle uçağınızı mutlaka sabah iniş, öğlen iniş şeklindeki saatlere uydurmaya çalışın. Otelde de çünkü gece indiğinizde hava alanına taksiciler şöyle bir hani hepsini demeyeyim ama bazı böyle şanssızlığınıza denk gelirse yaşanmış olaylar var. Bazı taksiciler işte öyle bir otel yok, burada sizi kandırmışlar deyip sizi başka anlaştıkları, komisyon aldıkları otellere yönlendirebiliyormuşlar. Böylelikle paranız da yanmasın hayallerinizde. O yüzden gündüz ineceğiniz şekilde ayarlamaya dikkat edin. İkincisi zincir otel olmasına da dikkat edin. Yine bu şekilde yanılmalar, aldatılmalar olmasın. Benim Booking'den seçtiğim otel her şey dahildi. 4 gece 5 gündüz sadece kişi başı 7.000 liraydı. Üstüne havalimanından ücretsiz bir şekilde beni otele ulaştırma da vardı. Sonra yani bu olayı tamamladıktan sonra uçak bileti, ondan sonra otel rezervasyonu tamamlandıktan sonra orada yani nelere ihtiyaç duyacaktım, yani nasıl alışverişler yapmam gerekiyordu bunu araştırdım. En önemlisi güneş kremiymiş. O kadar önemliymiş ki 50 faktör güneş kremi almama rağmen ciddi anlamda güneş yanığı oldum. Bunları daha sonra anlatacağım, nerelerde nasıl yandığımı. Güneş kremi çok önemli. Ben süründüğüm halde, güzel süründüğüm halde güneş kremimi yine de yanık oldu. Evet, bir diğer ihtiyaç listemde yazılı olan şey sinek ilacıydı. Fakat Şam'da buna ihtiyaç duymadım. Bu Kahire'ye gidenler için ciddi bir sorunmuş. Gerçekten çok sinek varmış. O yüzden Şarm'a giderken böyle bir ihtiyaca gerek yokmuş. Ve son olarak benim almadığım ama orada gördüğüm, aslında kafama da çok takılan, Türkiye'de sürekli hani bunu böyle kafamda yorduğum ama çözüm üretmeye gelince çözüm üretemediğim bir nokta dezenfektanmış. Neden söyleyemedim?
Neden dezenfektana ihtiyaç var? Şnorkelle dalacaksınız ve şnorkeller size ait değil. Herkesin ağzına girecek, çıkacak ve kimin ağzına hangi şnorkel girdiği asla bilmiyorsunuz ve Mısırlılar onu orada böyle deterjanını suyun içine çıkarıyor, batırıyor, çıkarıyor yani. O yüzden siz kendi dezenfektanınızı mutlaka alın. Ve ben sonra ne alışveriş yaptım? Klasik böyle işte kadınların ne giyilir? İşte siyah takım, beyaz takım, ondan sonra parayolar, bikiniler, tekne gezisinde giyilecek şeyler vesaire. Hatta böyle Kleopatra gibi olabilmek adına biraz takı falan alışverişi yaptım. Ayakkabı, sandalet vesaire. Ama siyah giymeyin, yani siyah giymeyin, safaride siyah giymeyin, toz oluyor. Ben böyle birisinin paylaşımında safaride siyah görmüştüm, özenmiştim, çok beğenmiştim ama iyi bir fikir değilmiş. Evet, sonra şunu unutmayın, güneş kremi dedik ya hani yanmamızı engellemedi. Mutlaka hani böyle yanık giderici kremler falan oluyor. Hani şimdi bunu söylemem ne kadar doğru olur ama Silverd'in bu konuda en iyisi olduğunu düşünüyorum. Silverd'in gibi bir yanık kremi mutlaka yanınızda bulundurun derim. Sonra işte bu alışverişi yaptıktan sonra artık hani gitme vakti geliyor ve yanınızda mutlaka o gün 150 dolar en az demeyeyim yani yaklaşık 150 dolar bulundurun derim. Çünkü turlar genel olarak dolardan hesaplanıyor. Eğer hani diyelim ki dolar almadınız, orada bankamatikler var. Bankamatiklerden Mısır parası çekebiliyorsunuz. Yani Türk lirası hesabınızdan Mısır parası çekebiliyorsunuz oradaki bankamatiklerden. Bu arada kartlarınız Visa olmalı. Visa olan kartlarınızla turların ödemelerini de yapabilirsiniz. Hatta orada alışveriş bile yapabilirsiniz. Hatta onlar IBAN bile kabul ediyorlar. Havalimanında change ofisleri var. Orada da işte eurolarınızı Mısır parasına çevirebiliyorsunuz. Ama yanlış hatırlamıyorsam aşağı yukarı 50 euroyu bir Mısır eurosu en az 50 euroyu Mısır parasına çeviriyorlar. Dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Hayır, yok. Çünkü bir sürü alternatif var. IBAN var. Kartınızla Mısır parası bankamatiklerden çekebiliyorsunuz. Artı kartınızla alışveriş yapabiliyorsunuz. Ama yine de dediğim gibi 150 dolar da yanınızda olursa hiç fena olmaz. Birinci gün ben öğlen artık otelime gitmiştim. Otelde işte acıktık vesaire derken hani zaten o gün ölmüştü. Ben o günü otelde geçirmek, otel tatili yapmak istedim ve o günü öyle geçirdim. Otel tatilini yaparken de bir sonraki günün turlarını kafamda tasarladım, düşündüm, planladım ve bir sonraki günün turunu ayarladım. Bir sonraki gün turum neydi? Dalış turu. Tekneyle beraber sizi, tabii bu bütün turları servis içinde yapıyorlar. Yani sizi otelinizden servis alıyor. Atıyorum dalışa mı gideceksiniz, sizi limana götürüyor. Ben dalış turunu otelin kendi turuyla ayarladım. Yaklaşık dalış turum, hemen bakıyorum, 40 dolar verdim. 40 dolar dalış turuna verdim. Beni aldı otelimden ve limana götürdü. Orada formlar doldurdu rehberlerimiz bizim için. Tekne için bekledik, oturduk, bekledik. İşte Türklerle tanıştık, tanımadığımız Türklerle tanıştık. Sohbet, muhabbet ve sonra gittik. Dalış için tekneye bindik. Gerçekten çok güzel bir deneyim. Sakın hani ben yüzme bilmiyorum, işte dalmaktan korkuyorum gibi düşüncelerle gitmeyin ya da gitmemezlik yapmayın. Neden? Çünkü o kadar harika bir şey ki. Yani bunun için yüzme bilmenize gerek yok. Orada size eğitmenler zaten hani nasıl dalmanız gerektiğini, neler yapmanız gerektiğini eğitimini veriyorlar. Harici zaten sürekli sizin yanınızda bir dalış eğitmeniniz var. Size hiçbir şey olmasına izin vermiyor. O yüzden mutlaka dalış yapın. Zaten hani oranın bence
en mükemmel olayı o mercan resiflerini görmektir. O yüzden dalış yaparken de çok güzel videolar ve fotoğraflar çekiyorlar ya, onları mutlaka alın derim. Sadece 25 dolar veriyorsunuz ve asla sizinle pazarlık yapmıyorlar. Ya işte 10 dolar, 15 dolar olsun falan diyorsunuz ama pazarlık yapmıyorlar. 25 dolar dalış için verdim. Teknenin üzerinde de fotoğraflarınızı çekiyorlar, teknenin içerisinde. O da 25 dolar ama ona gerek duymadım. Çünkü zaten hani suyun üstündesin zaten. Hani kendi telefonunla çekebiliyorsun böyle anlarını. O yüzden onun için herhangi bir meblağ ödemek ihtiyacı duymadım. Tabii ki siz bunları alabilir, edinebilirsiniz. Ama ben onun yerine başka bir tura o parayla başka bir tura katıldım. Daha sonra işte orada zaten teknenin içinde yemek de veriyorlar 40 doların içinde. Yemek işte makarna, salata ve işte tavuk şeklindeki bir menüydü. Sonra sizi bir Beyazada'ya götürüyorlar. Buradaki Beyazada'da mutlaka hani ben bunu bilmiyordum. Yani orada o an ihtiyaç duydum. Hani dedim ya yani güneş kreminin bile yetersiz kaldığı nokta orasıydı. Güneş dik açıdan üzerinize geliyor. Öncelikle şöyle tekneden iniyorsunuz. Ya su çok derin değil, yüzerek karşı tarafa, yani karşı taraf dediğim beyaz bir kısa bir karaya geçiyorsunuz. Adı denmez ama yani böyle deniz ikiye ayrılmış beyaz bir alandı. Adacıktı. Oraya gidiyorsunuz ve sadece yarım saatinizi orada geçiriyorsunuz. Güneş oradan çok dik açılarla geliyor ve o yüzden mutlaka yanınızda böyle uzun kollu tişört gibi bir şey alın ki o yarım saatte orada yanma maruziyetine kalmayın. Ama şunu da bilin ki hani oraya yüzerek geçeceksiniz. Islanacak o üzerinizdeki şey. Onu bilerek yani böyle ince kumaşlı bir şeyler, pareo gibi bir şeyler seçebilirsiniz yedeğinizde. Evet, muhteşem bir ikinci gün geçirdikten sonra üçüncü günde yapmıştım. Üçüncü günde safari turum vardı. Safari turları bilirsiniz ki akşam 4 civarları falan olur, akşam üzeri. O yüzden benim 4'e kadar boş vakit geçirmemem gerekiyordu. Ne yaptım? Hemen otelin imkanlarında olan bir Coral Beach vardı. Oranın ismi Coral Beach'ti. Coral Beach'te mercan resifleri varmış. Çok güzel bir orada da dalış imkanım oldu. Mercan resiflerini, renkli renkli balıkları gördüm. Orada da bir şnorkel, çok hatırlamıyorum ama 10 dolar gibi bir rakam olabilir. Çok da yanıltmak istemiyorum. O rakamlarda bir şnorkel kiraladım. Şnorkelimle beraber dalış yaptım. Bu arada alışverişimin içinde DJI Osmo'nu da almıştım Türkiye'den. Çünkü hani su altında çekim yapmak istiyordum ve hani oradaki çekimlerimi DJI ile çok iyi hani böyle yakama takarak görmüştürsünüz videomda da. Her yeri her şekilde çok rahatlıkla elimde kamera gezdirmeden çektim. Çok rahattı. Suyun altını da bu şekilde çektim. Çok güzel mercan resifleri vardı, balıklar vardı. Orada sadece 1-2 saatimi geçirdim ve otele gittim, yemeğimi yedim ve safari turuma hazırlandım. Safari turuma sadece ne kadar vermiştim? 25 dolar vermiştim. Kişi başı 25 dolara safari turu yapıyorsunuz. Neler var içinde? ATV var. ATV ile 1 saat boyunca tur yapıyorsunuz. Orada zaten bedevi çadırları vesaireler var ve orada deveye biniyorsunuz. 5 dakikalık bu fiyata dahil bu arada 5 dakikalık bir deve gezisi yaptırıyorlar size. Bedevi çadırlarına gidiyorsunuz. Orada size çaylarından ikram ediyorlar. Dinleniyorsunuz. Yine Türklerle haşır neşir oluyorsunuz. Sonra tekrar ATV'lerinizle varış noktasına dönüyorsunuz. Sonra sizi alıyorlar. Yine aynı fiyat. Yani o 25 doların içerisinde sizi alıyorlar. Bedevi gecesine götürüyorlar.
Bedevi gecesinde size yine bir böyle tavuk, makarna, salata menü veriyorlar. Ve gösteriler, şahane gösteriler oluyor işte ateş dansları vesaire, dansözler. Videomda izlediğiniz üzere bir bedevi gecesi izliyorsunuz. Bunların hepsi 25 dolara dahil kişi başı. Ve dördüncü gün. Dördüncü günde Submarine turu yaptım. Submarine turu neydi? İşte teknenin altından yine denizaltını gözlemliyorsun. Suyun altından o işte gemi midir nedir, su altı gemisi sizi oradaki bütün balıkları, yani hani böyle olur da hani denizaltına mutlaka girin, dalın, ama dalamazsanız size böyle de bir imkan sunuyor. Submarine'e gittim. Submarine ne kadardı? Onu hatırlayamadım. Bakayım, 30 dolar. Yaklaşık 2 saatlik gezi. Evet, bu biraz pahalı ama değer. 2 saatlik gezintim sadece 30 dolardı. 30 dolara Submarine'i yaptıktan sonra akşam Parsha Cafe'ye gittim. Parsha Cafe hakkında bilmeniz gereken şu: akşam 7 civarları gidin. Neden? Eğer 7'den sonraya kalırsanız sıra beklemek zorunda kalırsınız. Önce giderseniz güneşin altında yanarsınız. Çünkü o kafe gördüğünüz gibi açık havada, yine güneş ışınlarının direkt tepeden dik geldiği bir böyle yüksekte bir yerde. Parsha Cafe muazzam bir kafe. Işıklandırması muazzam. Öyle hani bazı böyle Instagram paylaşımlarında görüyoruz ya, hani işte içeriye alınmadık vesaire. Ben hiç öyle bir şeye şahit olmadım. Sadece işte 7'den sonra kalanlar, bizim de duyduğumuz, hani orada Türklerle tanışıyoruz ya diğer gezilerde. Bir bakıyoruz Parsha Cafe'de de aynı kişileri görüyoruz. Diyorlar ki işte biz sıra bekledik. Hani o saatten sonra 7'den sonraya kalırsanız, çünkü aşağıda komple dolmuş alan, biri kalksın gitsin ki kapıdan siz gelebilirsiniz şeklinde. O yüzden saatini tutturmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, Parsha Cafe'nin yiyecekleri ve içecekleri çok uygundu. Yanlış hatırlamıyorsam kokteylleri 400-500 bandında ve hani içeceğiniz içeceğe göre değişiyordu. Pizzalar, işte hamburgerler vesaire, yiyecek çeşitleri de çok. Ama ben zaten hani otelden oraya geçtiğim için pek bir yeme ihtiyacı duymadım. Sadece ışıklandırma için biraz kokteyl falan içip bekledim. Parsha Cafe'nin ışıklandırmaları muazzamdı. Ama ışıklandırma bittikten sonra, yani bütün ışıklar yandıktan bir süre sonra, bir 5-10 dakika sonra herkes kafeden dağılıyor. Çünkü zaten bütün gün onu bekliyoruz. Yani birkaç saat oturduk ışıklansın ve biz görelim diye. Aslında saçma bir amaç ama olsun, güzel mi? Güzeldi. Işıklandırma bittikten sonra taksiye bindik ve Old Market'e gittik. Çünkü artık 4. gündeyiz. Türkiye'ye döneceğiz. Sevdiklerimize hediyeler almamız gerekiyor. Old Market'e gittik. Old Market'te bayağı büyük, hani bir sürü esnaf var. Buranın işte İzmir'in Kemeraltısı'na benzemiyor arası bir şey, ama o tarz bir yerdeydik. Oradan işte sevdiklerimize Mısır'ın o tatlış fincanları, parfümleri, hediyelik eşyalarından aldık getirdik. Tabii hani gümrükte sorun yaşar mıyız bilmediğimiz için kısıtlı hediyeler aldık. Yani çok fazla alamadık bir şey. Zaten hani 15 kilogramda bagaj hakkım olduğu için onu da fazla doldurmamam gerekiyordu. Yine dönerken aynı şekilde. Dolayısıyla bunlara dikkat ederek alışverişinizi de yapabilirsiniz. Havalimanına dönerken 1 saat, 1,5 saat önceden mutlaka orada olun. Çünkü neden? Ayakkabılarınızı bile çıkartıyor, hatta çoraplarınızı çıkartıyorlar. Sanırım oradan bir taş bile götürmenizi istemiyorlar. Dalarken mercan resiflerine dokunmanıza izin vermiyorlar. Hatta Coral Beach'te çok sıkı bir denetim vardı. Mercan resiflerine yaklaştırmadılar bile Coral Beach'te. O yüzden bu tarz şeylere dikkat ediyorlar.
kendi milli varlıklarına sonsuz dikkat ediyorlar yani. Kayıp yani kayıplar vermemek adına dikkat ediyorlar. Başka kalem bulundurun. Kalem neden bulunduracaksınız? Uçakta size gelirken form dolduruyorlar. O formu doldurmanız için bir tükenmez kaleme ihtiyacınız var. Ve yanınızda mutlaka tükenmez kaleminiz olsun. Dönerken de aynı formu dolduruyorsunuz. Dönerken yine bir nebze havalimanında bulabilirsiniz ama uçaktayken bulamayacağınızı düşünüyorum. O yüzden mutlaka yanınıza bir tükenmez kalem de alın derim. Hepinize iyi tatiller. İnanın bana çok değiyor.